Efendim selamlar. Düşmüşler Salonu'na hoş geldiniz. Umarım keyifleriniz yerindedir. Uzun bir ara vermek zorunda kaldık. Topluluk kısmına yazmıştım kanalın. Bir rahatsızlık geçirdim. Ardından da sesim düzelsin diye bekledim. Fakat bir türlü düzelmedi. Böyle zaman akıp geçiyor. Dedim ki masayı kuralım, videomuzu çekelim. O yüzden eğer sesimde, nefesimde, konuşmamda bir rahatsız edici durum olursa bu seferlik beni affetmenizi rica ediyorum. Şimdi Antik Mısır demiştik, Antik Çağ giriş videoları serisinde ilk önce bir Antik Mısır dedik. Bugün Antik Yunan'la devam ediyoruz. Aynı şekilde şöyle bir özet yapacağız. Antik Yunan devri kısaca nedir, ne değildir ona baktıktan sonra da genel çerçevede neler okuyabiliriz? Antik Yunan'la ilgili yani giriş seviyesinde ya da giriş seviyesi dolaylarında neler okuyabiliriz? Kitap tavsiyesi köşesiyle yine kapanışa geçeceğiz. Dilerseniz başlayalım. Tekrar hoş geldiniz. Buyurun birlikteyiz. Efendim Antik Yunan önemli. Batı medeniyeti kökenlerini Antik Yunan'a dayandırıyor. Şimdi tabii coğrafi keşifler, sanayi devrimi, emperyalizm, kapitalizm derken Batı'nın vizyonu gezegen çapına da yayıldığı için bugün içinde bulunduğumuz çağda birçok toplumun özellikle siyasi ve kültürel temeli de dolaylı yoldan da olsa Antik Yunan'a dayanmış oluyor. Bugün baktığımızda siyaset yapma biçimimiz, düşünsel evrimimizde felsefenin kökeni Yunan'a dayanıyor. Yani siyasete, felsefede oradan çıkan yöntemler, düşünceler nasıl diyelim domino taşı gibi birbirine vurarak, birbirini geliştirerek, birbirini etkileyerek ya da birbirini yıkarak bugünkü hallerine kavuşmuş durumdalar. Aslında kullandığımız birçok temel kavramın dildeki kökeni de yine Yunan'a dayanıyor. Demokrasi, biyoloji, arkeoloji, matematik, geometri, epik, trajedi, komedi. Bunun yanında sanat, edebiyat, mimarinin de teknik ve biçimsel kökenlerine indiğimizde yine Antik Yunan'a gidiyoruz. Tabii şunu da unutmamak gerekiyor. Böyle bir şeyleri Yunan'a bağlarken, her şeyin kökenini Yunan'a dayandırırken kimi kritik noktalar var es geçilmemesi gereken. Öncelikle hangi Yunan döneminden bahsediyoruz ve bunun yanında Yunan'ı neye göre diğer toplumlardan bağımsız tutuyoruz? Hangi sebeplerle Yunan ve diğer toplumlar arasındaki bu keskin duvarı kuruyoruz? Bunu iyi bilmek gerekiyor. O yüzden ben bugün bu tartışmalara bu videoda girmiyorum. Fakat sizler okumalarınızı yaptığınızda mutlaka bu detayı da es geçmemenizi, bunun üzerine de mutlaka bir düşünce penceresi açmanızı sizlere tavsiye ediyorum. Şimdi hangi Yunan dedik? Tabii Antik Yunan dönemi çeşitli bölümlere ayrılıyor. Aslında ortada keskin bir ikiye bölünme durumu var. Kimilerinin Yunan karanlık çağı dediği, tarihçiler bu karanlık tabirini çok kabul etmiyorlar. Daha doğrusu bronz çağı çöküşü dediği dönemin öncesi ve sonrası. Az önce konuştuğumuz bu bir şeyleri Antik Yunan'a dayandırma temeli dediğimiz o medeniyet aslında bu bronz çağı çöküşünün sonrası ortaya çıkan medeniyettir. Fakat biz şöyle bir öncesinde nedir, ne değildir, ne olmuştur? İsterseniz kısaca bir ona da değinelim. Yunan karanlık çağı ya da daha doğru tabirle bronz çağı çöküşü öncesinde Yunan topraklarına 3 büyük uygarlıktan bahsediyoruz. Minos, Miken ve Kiklat uygarlığı. Minos uygarlığıyla başlayalım. Girit merkezli bir uygarlık. Tabii kökenler aslında epey gerilere gitse de saray merkezi kentsel varlıkları yaklaşık M.Ö. 2000 dolaylarına denk geliyor. Tabii Doğu Akdeniz'de özellikle Mısırlarla olmak üzere ticari ve kültürel etkileşim kurduklarını biliyoruz Minos uygarlığının. Tabii bu uygarlıkla ilgili elimizde çok fazla yazılı kaynak yok. Kendilerinden kalan yazılı kaynaklar bugün hala çözülebilmiş değil. Çünkü Minos uygarlığının yazı biçimini çözemedik. Hala bizim için o semboller, o işaretler nedir? Bunlar henüz çözülemedi. Bir şifre. Aynı Antik Mısır'da bu Rosetta taşı, hierogliflerin çözülmesi demiştik ya. Minos uygarlığının öyle bir anahtarını bulamadık. O yüzden de yazı biçimini çözemiyoruz. Yazılı kaynak günümüze az kalmış durumda. Başka halklardan onlar hakkında kalan yazılı kaynaklarımız var. Fakat Minos uygarlığını biz bugün daha çok Girit'teki arkeolojik kanıtlar üzerinden yürütüyoruz, anlamaya çalışıyoruz bu uygarlığı. Zaten Minos ismi de aslında kendilerine daha sonradan veriliyor. Mitolojide bir Girit kralı vardır Minos isimli. Bu isimden yola çıkarak modern dönemlerde arkeologlar, tarihçiler bu uygarlığın ismini Minos uygarlığı koymuşlar. Kendilerine nasıl hitap ediyorlar aslında bununla ilgili kesin bir bilgi de elimizde yok. Miken uygarlığı ise daha çok kendini M.Ö. 1600'lerde duyurmaya başlıyor ve hem Yunan anakarasında hem de Ege Denizi'ndeki adalar üzerinde ve Batı Anadolu dediğimiz bölgelerde yavaş yavaş söz sahibi olmaya başlıyorlar. Minos uygarlığı da yavaş yavaş Miken uygarlığının hakimiyeti altına geçiyor. Kiklat uygarlığı ise bugün Kiklat adaları dediğimiz bölgelerde ortaya çıkmış bir uygarlık. Kiklat adaları aşağı yukarı bilmeyenler için Ege Denizi'nin orta, güney kısmına denk gelen o
Yunan adalarına Kiklat adaları deniyor. Bugün turizm açısından daha çok Mikonos ve Santorini'yi biliyorsunuzdur. İşte bu Kiklat adalarında o dönem bir uygarlık var. Fakat bu uygarlık hani daha çok Minos, Miken uygarlığı arasında eriyip giderek yaşamlarına devam etmişler. Ve efendim yaklaşık M.Ö. 1200 dolaylarında bu Doğu Akdeniz bölgesinde oldukça ilginç bir durum yaşanıyor. Yunanistan, Anadolu, Kenan toprakları işte bugünkü Filistin, Ürdün, Lübnan, Suriye bölgesine denk geliyor. Ve hatta Mısır'da devletler arka arkaya büyük bir çöküş yaşıyorlar. İşte bir örnek vermek gerekirse Anadolu'da büyük meşhur Hitit İmparatorluğu çöküyor. Ve bu coğrafyada yaklaşık 400 yıl sürecek olan bir karanlık çağ başlıyor. Ana konumuz Yunan, o yüzden Yunanistan üzerinden gidelim. Miken uygarlığı çöküyor, saray merkezi şehirler terk ediliyor, insanlar dağılıyorlar. Bir daha bir siyasi yapılanma uzun bir süre görmüyoruz. Hatta yazı terk ediliyor ve 400 yıl sonra yepyeni bir yazı biçimi ortaya çıkana kadar da bu topraklarda yazılı bir kayıt bulamıyoruz. Yani adeta sanki hani medeniyet devam ederken işte toplumlar arası ilişkiler sürerken birisi müziği durduruyor ve 400 yıl sonra tekrar basıp medeniyetin şarkısını dinlemeye devam ediyoruz. Tabii bu bronz çağı çöküşünün sebepleri bugün hala tartışmalı. Daha çok hani duymuşsunuzdur mutlaka gizemli deniz halkları sorumlu tutuluyor. Fakat tarihçiler bunu tek ve yeterli sebep olarak görmüyorlar. İşte bu deniz halklarının etrafı yağmalayarak, medeniyetlere saldırarak böyle bir çöküşe sebep oldukları öne sürülüyor. Zaten bu deniz halkları kimdir? Nereden gelirler, nereye giderler, nasıl örgütlenirler? Bununla ilgili de elimizde çok fazla kaynak yok. Bu arkadaşlarla ilgili elimizde hani yazılı kaynak bir Mısırlardan geliyor. Mısırlılar Doğu Akdeniz'de bu arkadaşları tek alt edebilmiş halk diyebiliriz. Hatta 3. Ramses'i sanırım bu deniz halklarını alt edebilmek adına zorunlu askerlik sistemini getiriyor. İşte bu zaferlerin de yazılı kayıt altına almışlar. Oradan biliyoruz hani deniz halkları nedir ne değildir birazcık oradan bir bilgi biliyoruz fakat oldukça muamma bir durum. Dediğim gibi kimdir, nedir, ne kadar etkilidir bununla ilgili tartışmalar hala devam ediyor. Diğer sebepler arasında işte devletler arası çekişmeler, savaşlar ve bunun yanında işte birbirini etkileyecek şekilde iklim krizleri, işte afetler, kıtlıklar, göçmen mülteci etkileri ve bunların tamamının büyük bir toplumsal ve ekonomik çöküntü yaşatması. Ve efendim yine Yunan özelinde konuşacak olursak yaklaşık 400 yıllık bir suskunluğun ardından hemen hemen M.Ö. 800 dolaylarında Yunan topraklarına tekrar medeniyetin hareketlendiğini görüyoruz. Yeni bir medeniyet ortaya çıkıyor ve işte asıl antik Yunan dediğimiz dönemde bu andan itibaren başlıyor. Bu dönemi 3'e ayırıyoruz. Arkaik dönem, klasik dönem ve Helenistik dönem. Arkaik dönem işte M.Ö. 800 ile yaklaşık 500 yılları, M.Ö. 500 yılları arasında geçiyor. Burada işte medeniyetin hareketlendiği ile ilgili ufak tefek belirtiler görüyoruz. Bunların en önemlisi yeni bir yazı biçimi ortaya çıkıyor. Mikenlerin kullandığı yazı biçimi terk edilmişti ve uzun bir sürede yazıyla ilgili bir kayıt bulamamıştık. İşte bir anda yeni bir yazı biçimi ortaya çıkıyor. Fenikelilerden alınan alfabe Yunan diline uyarlanıyor ve bu yeni yazı biçimiyle de birlikte yeni Yunan yazısı, yeni Yunan alfabesi ortaya çıkıyor. Bu önemli çünkü bu alfabe zamanla evrimleşerek oradan oraya atlayarak bugün bizim de kullandığımız alfabenin temelini oluşturuyor. Aslında alfabenin genel olarak kökeninin hikayesi de ilginçtir efendim. Hani Yunanlar Fenikelilerden alıyor ama daha genel olarak kökeni birçok tarihçi tarafından Mısırlara dayandırılıyor. Şimdi Mısır'da çeşitli dönemlerde özellikle bu Kenan topraklarından Mısır inşaatlarda çalışmak için işçiler, göçmen işçiler gidiyorlar. İşte bu işçiler İnşaatlarda çalışırlarken hierogliflerden esinlenerek kendi sembollerini, kendi işaretlerini yarattı ve işte bu işaretlerin sembollerinde bugünkü alfabenin temeli olduğu tarihçiler tarafından kabul ediliyor. Konumuza dönelim. Tabii bronz çağı çöküşü sonrası hareketlendi dedik. Arkaik dönemdeyiz. Yazı biçimi, yeni bir yazı ortaya çıktı dedik. Burada yine Homeros hikayeleri ortaya çıkıyor efendim. İşte seramiklerde, çanak çömleklerde, vazolarda Homeros hikayelerinin betimlendiğini görüyoruz. Homeros çok önemli. Daha önce Yunan mitolojisine giriş videolarında konuşmuştuk sanırım. Batı medeniyeti birçok anlamda temelini Homeros'a dayandırır. İşte burada artık Homeros hikayelerinin anlatılmaya başlandığı, kayıt altına alındığı ya da işte dediğim gibi vazolarda, seramiklerde Homeros hikayelerinin betimlendiğini görüyoruz. Yine efendim bir başka önemli detay, olimpiyat oyunları başlıyor M.Ö. 800 ve sonrasında. Bu önemli çünkü kültürel, toplumsal ve siyasi örgütlenmede bir hareket olduğu bu olimpiyat oyunlarının başlamasıyla da
anlaşılıyor. Tabii şimdi şunu da araya sıkıştırayım. Hani az önce vazolar, seramikler dedik. Aklımıza gelmişken konuşalım. Yunan tarihi hani böyle siyasi, askeri tarih üzerinden, yazılı kayıt üzerinden okunduğu gibi işte böyle sanat, mimari, arkeolojik kayıtlar üzerinden de okunuyor. Yani bir okuma biçimi de vardır. İşte mimaride en basit, en çok duyduğunuz hikaye işte sütunların okunmasıdır. Sütunların biçimine göre Yunan tarihini dönemlere ayırabilirsiniz ya da hangi bölgelerin tarihini konuşuyoruz bunu anlayabilirsiniz. Tabii bu mimarinin o sütunlar hani en giriş okumadır. Daha oldukça önemli teknik biçimsel detaylar vardır dönemleri ayırma adına. Yine efendim heykeller üzerinden tabii yine bir dönemsel okuma yapabilirsiniz. İşte bu seramikler üzerinden de işte geometrik desenli vazolar, örnek veriyorum işte siyah figürlü vazolar, kırmızı figürlü vazolar diyerek de yine bu Yunan dönemlerini bu tip işte sanat, mimari, arkeolojik kanıtlar üzerinden ayırt edebilirsiniz. Yapacağınız okumalarla efendim bu gözlemi, bu vizyona kavuşabilirsiniz. Bu detayı da tabii bildirmiş olalım. Şimdi bu arkaik dönemde tabii siyasi örgütlenme olarak da Yunan şehir devletlerinin ortaya çıktığını görüyoruz ve bu şehir devletleri yavaş yavaş Akdeniz, Ege ve Karadeniz bölgesine yayılarak koloniler, bağımsız koloniler oluşturmaya başlıyorlar. Bu tabii arkaik dönemde yaşanan siyasi, askeri, düşünsel eylemler bir sonraki dönem olan ve Yunan tarihinin altın çağı olarak kabul edilen klasik döneminde temellerini oluşturuyor. Bu dönemde Yunan hukuk kültürünün oluşturulmaya başlandığını görüyoruz. İşte şehir devletlerine daha çok tiranlık sistemi mevcutken bu süreçte yaşanan kimi siyasi ve hukuki reformlar ileride o meşhur Atina demokrasisine giden yolunda taşlarını döşüyorlar. Yine felsefede erken Yunan felsefesi dönemi yaşanıyor ve bu dönemde çıkan düşüncelerde arkaik ve klasik dönem arası geçişin düşünsel köprüsünü oluşturuyorlar. Thales, Anaximenes, Pisagor gibi aşina olduğumuz isimler kozmoloji ve matematik alanları üzerinden doğayı ve evreni anlamamız adına düşüncelerini ortaya koyuyorlar. Ve klasik döneme geçiyoruz efendim. Yaklaşık işte M.Ö. 500 ila M.Ö. 300 yılları arasına denk geliyor ve Antik Yunan tarihinin altın çağı olarak kabul ediliyor. Yani Antik Yunan'la ilgili efendim bildiğiniz, duyduğunuz neredeyse tüm olaylar, kişiler bu dönemde yaşıyor, yaşanıyor. Başlıklar üzerinden gidecek olursak işte meşhur Yunan-Pers savaşları bu dönemde yaşanıyor. Atina şehir devleti zirvesini görüyor. Tabi bu dönemde yine Sparta ile yaşadıkları rekabet bu dönemin en önemli başlıklarını oluşturuyor. Delos Birliği, Peloponnes Savaşı, Sparta devletinin yükselişi ve düşüşü ve Atina vebasının ortalığı silip süpürmesi. Ünlü isimler üzerinden konuşacak olursak işte Atina'nın meşhur komutanı Perikles bu dönemde yaşıyor. Meşhur filozoflar Sokrates, Platon, Aristoteles arka arkaya yine bu dönemde yaşıyorlar. Tarihçiler Tukudides, Bodrumlu dostlar, hemşirimiz Herodot, komşumuz Koslu hekim Hipokrat yine bu dönemde. Sofokles başta olmak üzere işte Antik Yunan'ın o meşhur oyun yazarları en güzel eserlerini bu dönemde sahneliyorlar. Hani bugün bizim daha çok arkeolojik gezi alanı olarak kullandığımız antik tiyatrolar o dönemde dolup taşıyorlar. Mimaride Atina Akropolisinin meşhur tapınakları inşa ediliyor. İşte ünlü heykeltıraş Fidias eserlerini, heykellerini bu dönemde gerçekleştiriyor. Ki zaten mimaride, sanatta ortaya atılan, hatta müzikte bu dönemde ortaya atılan fikirler ileride özellikle Rönesans ve aydınlanmayla da beraber bugün bizim biçimsel, teknik, matematiksel bu alanlardaki temelimizi oluşturuyor. Ve efendim bu meşhur altın çağı, klasik dönem milattan önce yaklaşık 300 dolaylarında Büyük İskender'le birlikte yerini Helenistik döneme bırakıyor. İtiraf edeyim efendim, Helenistik dönem bana birazcık sıkıcı geliyor. Yani yaptığım okumalarda Helenistik döneme geldiğimde hadi abi geç Roma tarihine geçelim modunda oluyorum. Fakat tabii oldukça önemli bir dönem. Bilmeliyiz, okumalıyız, öğrenmeliyiz Helenistik dönemi de. Şimdi Helenistik dönem Mısır'da da konuşmuştuk. Antik Mısır videosunda da kısaca bir bahsetmiştik. İşte bu Büyük İskender önce tabii babasıyla başlıyor. Yunan topraklarındaki hakimiyet, ardından kendisi geliyor. Yunanistan'dan başlayıp biliyorsunuz Hindistan'a kadar işte Mezopotamya, Mısır'da dahil edecek şekilde bütün bu toprakları ele geçiriyor. Büyük bir imparatorluk kuruyor. Fakat kendisi bu yolculuğun bir kısmında hayatını kaybediyor ve hayatını kaybettikten sonra da etrafındaki generaller, işte sağ kolları birbirlerine giriyorlar. Bu büyük imparatorluğu kim yönetecek, kim nerenin sahibi olacak derken bu imparatorluk tek bir parça halinde
ayakta kalamıyor ve dağılıyor. Fakat tabii ne olursa olsun Büyük İskender'le birlikte işte bu Yunan Helen kültürü bu kadar geniş bir coğrafyaya yayılmış oluyor ve Yunan Helen kültürü artık sadece Yunanistan üzerinden değil bu coğrafyalar üzerinden de okunmaya başlıyor. Tabii sadece Yunan kültürü oralara yayılmıyor. Yunan kültürü gittiği kültürlerden de kendisine bir takım etkileşimlerle birlikte katkılarda bulunuyor ve işte bu karmaşaya, bu birlikteliğe Helenistik dönem diyoruz. Tabi bu Helenistik dönemde efendim işte Büyük İskender sonrası o büyük imparatorluk dağıldıktan sonra ortaya birçok devlet çıkıyor. Fakat burada 4 ana güç önemli. İşte Yunanistan topraklarına Makedon Krallığı, Anadolu'da Bergama Krallığı ve yine işte Anadolu ve Mezopotamya'yı, İran'ı kapsayacak şekilde Seleukos İmparatorluğu ve Mısır'da da bildiğiniz gibi Ptolemaios, Batlamyus hanedanlığı bu dönemdeki 4 ana gücü oluşturuyor. Bunun yanında tabii başka şehir devletleri de ufak tefek krallıklar da mevcut. İşte Anadolu'dan bir örnek vermek gerekirse Kapadokya Krallığı, Bitinya Krallığı, Pontus Krallığı gibi. Fakat dönemin 4 ana gücü az önce sizlere saydım. 4 devlet. Bu devletler yer yer iyi geçinerek, yer yer birbirleriyle didişerek varlıklarını sürdürürlerken artık batıdan yeni bir güç, Romalılar gelmeye başlıyor. Ve farklı tarihlerde olacak şekilde bu devletler yavaş yavaş Romalıların hakimiyeti altına giriyorlar. Ve efendim işte yaklaşık M.Ö. 30 dolaylarında Mısır'da Batlamyus Hanedanlığı'nın son temsilcisi Kleopatra'nın da devrilip Mısır'ın bir Roma eyaleti olmasıyla da beraber bu Helenistik döneminde kapandığı kabul ediliyor. Ve böylece efendim Yunan kültürü de Roma hakimiyeti altına girmiş oluyor. Bu andan itibaren de artık Roma tarihini konuşmaya başlıyoruz. Bu da bir sonraki videomuzun konusu. Ve bu şekilde de antik Yunan'ı sonlandırıyoruz. Ben tabii yine çok özet, çok yüzeysel bir şekilde sizlere anlattım. Peki biz daha geniş çerçevede antik Yunan tarihini nasıl, nereden öğrenebiliriz? Dilerseniz kitap tavsiyesi köşesine geçip biraz da bu konuyu konuşalım. Efendim bugün biraz kalabalığız. Aslında daha da kalabalık olacaktık fakat bu elenmiş hali. Hani dedim kütüphanemde nacizane hani antik Yunan'a giriş seviyelerinde rahat okunabilecek şekilde hangi kitaplar var biraz gezindim. Bu arkadaşları seçtim ve yine ilk videoda yaptık madem bu videoda da devam edelim istedim. Antik Mısır'da bir pastanın üzerine çilek koymuştuk. Bir tane de yine çıtır çerez pastanın üzerine bir çilek kitap seçtim. Dilerseniz şununla bir başlayalım. Çileği sona bırakalım. Eric H. Klein'ın M.Ö. 1177 medeniyetin çöktüğü yılla bir başlayalım. Efendim Eric H. Klein bu kitabında işte az önce konuşmuştuk o meşhur bronz çağı çöküşünü ele almış. İşte bu çöküş nasıl gerçekleşmiş olabilir? Bu kadar büyük bir coğrafyada bu kadar büyük bir çöküş nasıl gerçekleşmiş olabilir? Bu kitapta yaptığı çalışmalar, araştırmalar üzerinden bizlere fikirlerini sunmuş. İşte meşhur gizemli deniz halklarından kendisi de bahsediyor fakat yine kendisi de bunun tek ve yeterli sebep olamayacağını düşünmüş. Bunun yanında işte iklim krizleri, afetler, kıtlıklar, devletler arası çekişmelerin nasıl böyle bir çöküşe sebep olmuş olabileceğini de bu kitapta tek tek bölüm bölüm inceleyerek bizlere sunuyor. Gayet güzel bir dili var, anlaşılır, keyifli bir dili var, rahat bir okuma. Hatta kitabın bir ön söz bölümü var. Orada aslında güzel bir konuya değiniyor Eric H. Klein. Bugün kimi akademisyenler, tarihçiler efendim şu an halihazırda yaşadığımız dönemin işte özellikle Doğu Akdeniz'de Yunanistan, Türkiye, diğer Orta Doğu ülkelerinde yaşanan özellikle işte son 20-30 yıldır yaşanan kimi krizleri bu bronz çağı çöküşünün öncesi ya da işte tam o başlangıç dönemine benzetiyorlar. Kendisi de ön söz ve giriş kısmında bu konuya değinmiş. Tabii umarım efendim öyle bir çöküş yaşamayız ve 400 yıllık bir karanlık çağın içine girmeyiz ya da şu an halihazırda umarım öyle bir karanlık çağın başlangıcında değilizdir, içinde değilizdir diye umuyorum. Yani kısacası efendim Eric H. Klein M.Ö. 1177'de medeniyetin çöktüğü yıl. Sizlere bu bronz çağı çöküşünü merak ediyorsanız nasıl oldu, nasıl gerçekleşti bu coğrafyada size güzel cevaplar verecektir, sizi tatmin edecektir diye düşünüyorum. Bu kitapla başlıyoruz Antik Yunan tarihi okumalarımıza. Efendim ikinci kitabımız Oğuz Tekin Eski Yunan ve Roma tarihine giriş.
Oğuz Ekin bu kitabında tabii şunu seçmek istedim. Hani kronolojik olarak şöyle bir baştan sona bize Yunan, bu kitapta Roma'da dahil, bize Yunan ve Roma tarihini anlatacak bir kitap olarak Oğuz Ekin'in bu kitabını seçtim. Efendim Oğuz Bey bu kitabında adı üstünde işte Yunan ve Roma tarihini tek bir kitap altında incelemiş ve kitabın kalınlığından da anlayacaksınız. İşte hemen hemen yarısı Yunan, yarısı Roma tarihi ve öyle çok detaylara girmeden hani genel çerçevede bize böyle giriş seviyesinde ana başlıkları sunarak Yunan ve Roma tarihini anlatıyor. Hani eğer aranızda öyle işte ben çok detaylara girmek istemiyorum, o kadar yoğun bir birikim yapmadan sadece genel çerçevede bir Antik Yunan, işte bu kitaba özel de Roma tarihi okuması yapmak istiyorum diyorsanız Oğuz Ekin'in bu kitabı Eski Yunan ve Roma tarihine giriş kitabı sizler için gayet yeterli olacaktır. Güzel bir kitap, sade bir dili var, anlaşılır bir dili var. Efendim yine içine görseller, haritalar mevcut. Hani böyle ana başlıklar ya da işte genel bir anlatım diyoruz fakat yine de tabii çok özel detaylarda sizi bilgilendirecek, işte hoşunuza gidecek detay bilgiler de yine bu kitapta mevcut. Hani öyle çok da küçümsüyormuş gibi olmasın, sakın yanlış anlaşılmasın. Gayet güzel bir çalışma. Yani tam olarak işte giriş seviyesi kitabı budur diyebiliriz. Eski Yunan ve Roma tarihine giriş Oğuz Tekin diyoruz ve yolumuza devam ediyoruz. Efendim yeni kitabımız benim favori kitaplarımdandır bu alanda, yani Antik Yunan tarihi okumaları arasında kütüphanemde favori kitaplarımdan birisidir. Zaten Atalanta'nın Koşusu, mitolojiden bir hikaye. Atalanta'nın Koşusu videosunda da yanlış hatırlamıyorsam bu kitabı konuşmuştuk. Sarabi Pomeroy başyazarlığında Antik Yunan'ın kısa tarihi, siyaset, toplum ve kültür. Efendim seviyorum bu kitabı. Güzel bir kitap. Bu alan hani siz bakmayın böyle kısa dediğine, oldukça detaylı, güzel, yoğun, doyurucu bir kitap. Sarabi Pomeroy başyazar fakat birden fazla birkaç akademisyenin, konunun uzmanı Amerikalı birkaç akademisyenin bir araya gelerek oluşturduğu bir kitap bu. Antik Yunan'ın kısa tarihi. Tabii şimdi biz genel olarak hani kendi eğitim müfredatımızda da şu tarih okumalarına şuna alışığız. Hani böyle işte daha çok siyasi ve askeri tarih üzerinden yürütüyoruz tarih. Yani işte devletler yıkılıyor, devletler kuruluyor, savaşlar yapılıyor, başka bir savaşa geçiyoruz derken işin toplumsal ve kültürel kısmını biraz kenara atıyoruz, biraz es geçebiliyoruz. İşte bu kitap o anlamda benim çok hoşuma gidiyor. Adı üstünde siyaset fakat toplum ve kültür alt başlığı bulunuyor. Yani Antik Yunan'ın o toplumsal ve kültürel detaylarına da bol bol yer verdiği için ben bu kitabı çok seviyorum. Onun dışında tabii biraz da ders kitabı biçiminde, yani işte bol bol haritalar, görseller var, bilgi kutucukları var. Kitabın sonunda yine küçük bir sözlük görüyoruz. Okuma önerileri yine mevcut. Bu anlamda da keyifli bir okuma bizlere sunuyor. Yani efendim o işte siyasi tarihin de yanında, ki bunu da gayet doyurucu bir şekilde bize böyle dolu dolu anlatırken o kültürel, toplumsal yapıyı da ya da o anlamda hani toplumsal ve kültürel olarak neler öğrenmeliyiz bununla da ilgili gayet bilgilendirici bir kitap. Hani az önce işte kısa özet geçerken hani kimi işte sanat, mimari dedik, arkeolojik kayıtlar dedik siyasi ve askeri tarihin yanında. İşte bu kitap o anlamda bize oldukça yoğun bilgiler sunuyor. Hani Antik Yunan üzerine okumalar yapacaksanız mutlaka bence hani olması gereken ana kitaplardan birisi Antik Yunan'ın kısa tarihi diyorum ve efendim elbette yolumuza devam ediyorum. Efendim alanda bir klasik H.F. Kitto, Yunanlar. Efendim bu kitabı seçtim çünkü dediğim gibi işte kendi alanında bir klasiktir bu kitap. H.F. Kitto 1897-1982 yılları arasında yaşamış, Antik Yunan tarihi üzerine hani otorite kabul edilen isimlerden birisidir. Bu çalışması da onun en meşhur çalışmalarından birisidir. Dediğim gibi klasik bir kitaptır. Kitto bu kitabında tabii, umarım bu arada soy ismini doğru telaffuz ediyorumdur, Kitto deniliyordur diye düşünüyorum. Bu kitabında hani farklı bir anlatım, farklı bir sunum yapıyor bizlere. Hani o kronolojik anlatım yok bu kitapta. Yani bu kitabı aldığınızda hani hayal kırıklığına uğramayın. İşte şu tarihte bu olmuştur, bu tarihte bu olmuştur sırayla böyle Antik Yunan tarihini bizlere anlatmıyor. Hani günlük yaşamda olsun, işte hayata bakışta, siyasette, dinde, edebiyatta, yani herhangi bir konuda o düşünsel dünya, yani Yunan insanın zihniyeti nasıldı? Bununla ilgili bize fikirlerini, açıklamalarını yapıyor ve bu anlamda da bu kitap bize tamamlayıcı bir kitap olmuş oluyor. Hani o işte tarihi okurken, Yunan tarihini, Antik Yunan tarihini okurken kronolojik olarak neyin ne olduğunu anlamaya çalışırken işte bu kitap aslında bize yardımcı oluyor. Tamamlayıcı bir kitap olarak yardımımıza
koşmuş oluyor. Tabii şu aklınıza gelmesin, hani o işte Yunan dünyasını ya da Yunan insanın zihniyetini, işte düşünsel dünyasını bizlere anlatıyor derken hani böyle ağır bir kitap okumayalım ya da işte hani halk tabiriyle, sokak tabiriyle işte hocam bize çok felsefe yapmasın o kitap, ağır gelmesin diye düşünenleriniz olabilir. Öyle bir şey yok. Tamamen giriş seviyesinde yine çok anlaşılır, çok sade bir dille bize bu sunumu yapıyor Kitto. İçindekiler bölümüne bakacak olursak işte Yunan halkının oluşumu diye bir başlık var. İşte klasik Yunan erken dönem, klasik Yunan 5. yüzyıl, işte polisin çöküşü, Yunan zihniyeti, mit ve din, yaşam ve karakter gibi başlıklarla dediğim gibi Yunan dünyasının günlük yaşam veya daha genel çerçevede işte zihniyeti, düşünce yapısı nasıldı bunları bize sunuyor. Efendim Helenistik döneme bir biyografi kitabıyla giriş yapıyoruz. Helenistik dönemin kapısını açan kişi Büyük İskender Yona Landring. Efendim tabi piyasada Büyük İskender'le ilgili birçok kitap var, birçok kaynak var. Benim kütüphanemde bu vardı, elimin altında bu kitap vardı. Ben de bunu seçtim, Yona Landring'in Büyük İskender'ini. Güzel bir kitap, hani adet roman tadında bir kitap, bir kere onu söylemek istiyorum. Hani çok heyecanla okuyorsunuz, aksiyonu, heyecanı bize gerçekten hissettiriyor kalemiyle Yona Landring Büyük İskender'in hayatını anlatırken. Tabii dönemin tarihinde olaylarını da öğrenmiş oluyoruz. Büyük İskender çok önemli bir isim. Tarihteki en önemli isimlerden, en bilinir isimlerden birisi. O sebeple de hani onun yaşamını da bu şekilde daha detaylı bilmek sizlere fayda sağlayacaktır. Şimdi tabii Helenistik döneminde kapısını açtığı için de bir Büyük İskender biyografisi o dönemi de anlamak adına sizlere fayda sağlayacaktır diye düşünüyorum. Roman tadında, aksiyonu, heyecanı bol, okuması keyifli, bir çırpıda bitirebileceğiniz bir biyografi kitabı diyorum. Büyük İskender Yona Landring ve Helenistik dönemle ilgili neler okuyabiliriz? O tarafa geçiyorum. Efendim Helenistik dünya ile ilgili bende 2 kitap mevcuttu. Bugün onlarla birlikteyiz. Birisi Anadolu özelinde bir kitap. Yani Helenistik dünya tarihini sadece Anadolu etrafında ele almış. Diğeri biraz daha geniş çerçevede diğer coğrafyaları da içine alacak şekilde, Helenistik dünyanın diğer coğrafyalarını da içine alacak şekilde bir anlatımı söz konusu. İsterseniz şu Anadolu olanla bir başlayalım. Helenistik ve Roma dönemlerinde Anadolu krallar, imparatorlar, kent devletleri hazırlayan Oğuz Tekin. Efendim Oğuz Tekin'i tekrar ağırlıyoruz. Az önce eski Yunan ve Roma tarihine giriş kitabıyla kendisini konuk almıştık. Burada tekrar birlikteyiz Oğuz Bey ile. Bu kitabın hazırlayanı, yani baş editörü gibi diyebiliriz. Çünkü bu kitap birden fazla yurt içi yurt dışından akademisyenin, konunun uzmanının bir araya gelerek makalelerini sunarak Oğuz Tekin önderliğinde hazırlanmış olan bir kitap. İşte hatta içindekilerden hemen biraz örnek verelim. İşte Oğuz Tekin bir örnek, Büyük İskender, Doğu Seferi ve Helenistik Çağ başlığıyla bir yazı hazırlamış. Christoph Schuler, Küçük Asya'da Seleukoslar egemenliği demiş. Amelia Dowler, Bitinya Krallığı. Efendim yine işte Altay Coşkun, Galat Krallıkları. Felix Persson, Pergamon, Bergama Krallığı bu şekilde devam ediyor. Birçok yurt içi yurt dışı akademisyenin bir araya gelip Helenistik dünyayı Anadolu özelinde kaleme aldıkları makalelerine yer verilen bir kitap. Diğer kitap ise efendim daha çok dediğim gibi Helenistik dünya, hani Anadolu özelinde bu kitap bu bütün coğrafyalarını, Helenistik dönemin bütün coğrafyalarını kapsayacak şekilde bir anlatım. Malcolm Errington, Helenistik Dünya Tarihi M.Ö. 323, M.Ö. 30. Ben bu kitabı listeye alıp almama konusunda aslında biraz tereddüt yaşadım. Hani bu seçkin içerisinde bulunsun mu bulunmasın mı diye tam emin olamadım. Fakat Helenistik dünya tarihi üzerine de başka elimde kitap yoktu. Şu yüzden, çünkü biz şimdi bu formatta hani giriş seviyesi gidiyoruz. Giriş seviyesinde neler okuyabiliriz ya da anlaşılabilir bir dilde antik çağ ile ilgili hangi kitapları okuyabiliriz formatında gittiğimiz için hani bu kitap acaba biraz ağır olabilir mi diye düşündüm. Çünkü çok, nasıl diyeyim, metin bir kitap. Bu anlamda hani okuyucuya yorucu gelebilir diye düşündüm. Fakat dediğim gibi elimde de başka bir kitap yok. Helenistik dünya tarihi. Hani az önceki kitabımız Anadolu özelindeydi. Bu işte Yunanistan, Anadolu, Mezopotamya, Mısır, İran olsun. Bütün o Helenistik coğrafyayı ve bütün o Helenistik tarihi tek bir kitapta ele alan, tek bir kitaba sığdırmış olan bir çalışma. Güzel bir çalışma. Malcolm Errington güzel bir çalışma gerçekleştirmiş. Eğer hani ağır gelmeyecekse böyle metin bir kitap okumak, bu anlamda Helenistik dünya tarihini merak ediyorsanız bence bu kitabı edinmelisiniz diyorum. Ve bu şekilde efendim
Antik Yunan kitap tavsiyesi köşesini kapatıyorum. Fakat bir bonusumuz var. Pastamızın bir çileği var. Çileğimizi de sizlere sunup kapanışa geçiyorum. Efendim, pastamızın çileği Margaret Doody, Dedektif Aristoteles. Efendim, Antik Mısır videosuna madem yaptık, aynı şekilde geleneğe devam edelim istedim. Orada bir tarih kitaplarının üstüne şöyle bir kurgu kitapla çilek yapmıştık. Bugün de efendim aynı şekilde bir çilek kitap, Dedektif Aristoteles'i sizlere seçtim. Bu kitabın tabii alameti farikası efendim edebiyat niteliği ya da işte aksiyonunun, işte kurgusunun gücü değil. Burada albenisi kitabın bize sunduğu tatlı fikir. Yani polisiye bir gizem okuyoruz fakat hikaye antik Yunan'da geçiyor. Hatta baş karakterlerden birisi de Aristoteles. İşte bu fikir bizi kendisine çekiyor. Yoksa aslında hani çıtır çerez, nasıl diyeyim, benim orta şeker dediğim kitaplardan birisi bu. Hatta bir kitap serisi, aslında 4 kitaplık bir seri. Ben bugün sembolik olarak 1. kitabı seçtim. Dedektif Aristoteles dizisi olarak geçiyor bu kitap. Hani sizlere de eğer ilginç bir fikir dedirttiyse ya da işte bu tarz bir kitap okumak aklıma gelmedi dedirttiyse bir şans verebilirsiniz. En azından 1. kitabı alabilirsiniz. Beğenirseniz devam edersiniz efendim. Margaret Doody, Dedektif Aristoteles'e diyelim ve çileğimizi de bu şekilde sunduktan sonra videomuzu kapatalım. Bir sonraki videoda Antik Roma'ya geçiş yapacağız ve yine aynı şekilde işte özet, ardından kitap tavsiyesi köşesiyle Antik Roma'yı da sonlandırdıktan sonra genel olarak Antik Çağ'a giriş video serisinde sonlandırmış olacağız efendim. O zaman Roma'da görüşüyoruz. Bay bay.